Merhaba arkadaşlar, ben İltan Sağlam. Plus firmasında DevOps mühendisi olarak hizmet vermekteyim. Bugünkü videomda sizlere VPN nedir, nasıl çalışır, bunların teknik detaylarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle internetin nasıl çalıştığını size kısaca özetlemeye çalışayım. İnternet bizim isteklerimizi ilk önce modem, daha sonrasında da hedefteki sunucuya göndermek üzere kablolar vasıtasıyla bizim dünya üzerinde dolaşmamızı sağlayan bir yapıdır. Yani aslında internet dediğimiz olay çok geniş bir kablolar ekosistemidir. Biz bilgisayarımızdan bir siteye, örnek veriyorum, Twitter'a erişmek istediğimizde istek paketimizi ilk önce modemimize, oradan internet servis sağlayıcımıza, oradan da hedefteki sunucuya kadar çeşitli kablolar ve internet cihazları üzerinden aktarılarak iletilir. Hedefteki sunucu da cevap paketini aynı şekilde bize geri gönderir. İnternetin temel çalışma prensibi böyledir. Peki bu paketler hedefteki sunucuya ulaşmak için ne tür bilgileri duyar? Bu paketler hedefteki sunucunun yerini nasıl bulur? Oraya nasıl isteklerini iletir? Bunun için temelde iki tane bilgiye ihtiyacı vardır. Hedef adresi ve kaynak adresi. Biz de internet ortamında bu bilgilere IP adresi adını veririz. IP adresi yapısını size kısaca özetlemeye çalışayım. IP adresi internet servis sağlayıcılarımız tarafından internete bağlanan her makineye özel olarak atanan, özel diyorum çünkü her IP adresi, internete bağlanan her makinenin IP adresi birbirinden farklıdır. Bu kısım önemli. İnternet servis sağlayıcımız tarafından atanan 0 ile 255 arasında değişen 4 basamaklı bir adresleme yöntemidir. Yani bu biraz teknik oldu. Size şöyle diyeyim. IP adresleri bilgisayarlarımızın, telefonlarımızın, internete bağlanan her cihazın posta kodudur. IP adresleri yardımıyla internet üzerinde paketlerimiz yönlerini belirler. Nereye gideceğini, nereden getirdiğinin bilgilerini taşırlar. Ve dediğim gibi bu internet dediğimiz geniş kablolar ekosisteminde paketlerimiz sadece tek bir kablo üzerinden gitmektense internet cihazı, routerlar gibi, switchler gibi binlerce internetteki cihazın üzerinden geçer, aktarılır, yönlendirilir. Bu cihazların bazıları da çeşitli amaçlarla bizim IP adresimizi kendi depolarında stoklar diyeyim. Kendi depolarında kayıt altına alır. Ve IP adresi hakkında bilmeniz gereken bir diğer şey ise IP adresleri bloklar halinde atanır. Nedir bloklar halinde atanır? Yani kısaca benim IP adresimle mahallemdeki, apartmanımdaki veya karşı apartmandaki birinin IP adresi oldukça benzerdir. Yani benim IP adresime erişebilen biri aynı zamanda benim ülkeme, şehrime veyahut mahalleme kadar erişebilir. Hatta bazı durumlarda apartmanımı bile görebilir. Bunu teyit etmek istiyorsanız şu anda tarayıcınızdan What is my IP adresi yazarak konumunuzu yaklaşık olarak görebilirsiniz. Peki bu benim adres bilgilerim, nerede yaşadığım bilgileri benim için bir sorun teşkil ediyor mu? Çoğu kullanıcı için aslında teşkil etmiyor. Ben Facebook'a giren kullanıcıysam, ben sürekli her gün Twitter'a giriyorsam, YouTube'a giriyorsam ve herhangi bir ekstrem işlerle uğraşmıyorsam çoğu kullanıcı için dediğim gibi sıkıntı olmayabilir. Ama şu gibi senaryoları da düşünmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, ben yaşadığım coğrafyada tabu olan bir konu hakkında araştırma yapmak istiyorum. Veya en sevdiklerimden, en yakınlarımdan bile sakladığım bir hastalığım var ve bu hastalık hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Ya da ülkemde yasaklı olan sitelerde araştırma yapmak istiyorum, akademik tezler yazmak istiyorum. Bunun gibi durumlarda eğer üçüncü şahısların benim eriştiğim yerlere eriştiğimi bilmesi benim için sıkıntı teşkil ediyorsa biz burada bunu IP adresi bilgisini gizlemek amacıyla ya da yasaklı sitelere erişmek amacıyla VPN çözümüne başvuruyoruz. Peki nasıl erişiyorlar bu üçüncü şahıslar bu bilgilere? Size interneti kısaca anlatırken dediğim gibi bizim bilgisayarımızdan çıkan her paket ilk önce internet servis sağlayıcımıza ulaşır. Ve bölgelerin yasa sağlayıcıları internet servis sağlayıcılarından benim hangi siteye, hangi saatte, hangi IP adresini kullanarak eriştiğimi kolaylıkla temin edebilir. Sadece VPN sunduğu tek çözüm gizlilik de değildir VPN. Aynı zamanda güvenlik de sağlar. Örnek veriyorum. Bilgisayarımı aldım, kafeye geçtim, oturdum, kahvemi aldım. Ücretsiz internete bağlandım kafeye ait olan. İşlerimi hallediyorum. Ücretsiz internetin keyfini çıkartıyorum. Ama ne yazık ki çok da keyfini çıkarmamam gerekiyor. Çünkü
laptopuyla o kafede olan ve birazcık teknik bilgisi olan bir başka kullanıcı aynı ağa bağlanıp bizim tüm ağ paketlerimizi toplar. Sadece bizim de değil, o kafede oturan o ağa bağlı herkesin. Tüm ağ paketlerimizi toplayabilir, gözlemleyebilir veya modifiye bile edebilir. VPN bunun gibi senaryolar için de çözüm sunar. Aynı zamanda şirketler ve firmalar geolokasyon yardımıyla hizmetlerini ve ürünlerini farklı bölgeler için farklı fiyat ve farklı koşullarla da sunabilir. Örnek veriyorum, bir havalimanının aynı saatinde olan, aynı koltuğuna olan bir bileti, bir uçak biletini farklı lokasyonda iki insan farklı fiyatlara alabilir. Bunun gibi senaryolarda da çıkar sağlamak ve çözüm sunmak amacıyla VPN kullanıyoruz. VPN nasıl çalışıyor peki? Bu sorumuza dönelim. VPN nasıl çalıştığını anlatmak gerekirse, internete çıkmadan önce paketlerimiz ilk önce dilersek VPN servis sağlayıcımızın bizim için varsayılan olarak seçtiği şifreleme yöntemiyle, dilersek de bizim özel olarak belirlediğimiz şifreleme yöntemiyle paketimizi şifreler. Biz paketimizi direkt olarak erişmek istediğimiz site yerine, bu siteye Wikipedia diyelim varsayımsal olarak. Biz direkt Wikipedia'ya erişmek yerine bu şifreli paketimizi VPN sunucusuna göndeririz ilk önce. Bu paket ilk önce her zaman geçtiği gibi internet servis sağlayıcımıza ulaşır. İnternet servis sağlayıcısı bu paket şifrelendiği için içeriği hakkında bilgi sahibi olamaz. O yüzden ne bloklayabilir ne engelleyebilir. Ve internet ortamına çıkar burada. İnternet ortamına çıktıktan sonra VPN servis sağlayıcımıza ulaşır ve VPN servis sağlayıcısında aynı anahtar çiftiyle internet paketimiz açılarak, dekripte edilerek gerekli olan internet sayfasına o VPN sunucusu üzerinden ulaşır. Yani ben direkt Wikipedia'ya ulaşmam, Wikipedia benim VPN sunucum ulaşır. Cevabı da aynı şekilde aldıktan sonra şifreleyerek bana geri gönderir. VPN basitçe bu şekilde çalışır. Bunu gündelik hayattan daha basit bir şekilde örneklemeye çalışayım size. Bu birazcık teknik oldu. Örnek veriyorum. Ben bir aşk mektubu yazmak istiyorum ve hafiften de yasaklı bir aşk içindeyim. O yüzden mektubumun üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olmasına kesinlikle tahammül edemeyecek bir konumdayım. Bu yüzden mektubu yazmak istediğim kişide olan bir kasa alıyorum. Ve kasayı mektubumu yazdıktan sonra mektubumu kasanın içine koyuyorum. Kendi anahtarımla kilitliyorum ve posta servisine teslim ediyorum. Dediğim gibi ben bu mektubun kimse tarafından erişilebilir olmasını istemiyorum. Buna postanede çalışan memurlar da dahil. Memurlar sadece kasanın varlığını biliyor, nereye gönderileceğini biliyor, nereden gönderildiğini biliyor. Ama içeriği hakkında hiçbir bilgi sahibi olamıyor. Kasa hedefe ulaştıktan sonra mektubu yazdığım kişi kendi anahtarıyla kasayı açıyor, mektubumu okuyor ve kendi mektubunu dilerse kasayı tekrar koyup bana geri gönderiyor. VPN özetlemek gerekirse böyle çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere.